PlayStation'ın hit video oyunu Until Dawn, tüm yanlış nedenlerle yüksek sesle gülmenizi sağlayacak gevşek bir uyarlamaya kavuştu. Bu korkunç korku filmi, temelde kendilerini kıyma makinesine atan beceriksiz Z kuşağı kıyma grubu olarak yorgun tür klişelerini ikiye katlıyor. Karakterlerin kaçana kadar katliamı yeniden yaşamaya zorlandığı Happy Death Day'i yansıtan bir olay örgüsüyle durulama ve tekrarlama katliamı ya da zombi katillerine dönüşme riskiyle karşı karşıyalar. Zaman döngüsü entrikaları, bariz çözümünü yayınlayan zahmetli bir son perdeye kadar oldukça hızlı bir şekilde eskiyor. Çığlık atan Melanie'nin umutsuz bir durumdan kendini kurtarmaya çalıştığı klostrofobik bir açılış. Maskeli bir katil yaklaşırken merhamet dileniyor. Melanie, tekrar yapmak istemiyor. Bir yıl sonra, Clover, küçük kız kardeşi ve bir SUV dolusu hipster en yakın arkadaşı, gizemli bir şekilde ıssız Glory Vadisi'ndeki tenha bir kırsal yolda kayıp Melanie'nin adımlarını takip ediyor. Gölgeli kasiyerin Melanie'nin resmini tanıdığını iddia ettiği bir markete varıyorlar. Beyinsiz korku. Grup, bulutlarda tuhaf bir dağılma olana kadar şiddetli bir fırtınada devam eder. Glory Valley karşılama merkezi, şiddetli yağmurdan etkilenmemiş bir şekilde durmaktadır. Clover ve arkadaşları, sağduyularının onları uyarmasına rağmen tozlu eve girerler. Nina, Melanie'nin adının bir düzineden fazla kez yazıldığı bir günlük görür. Ayrıca odanın ortasında dev bir kafatası olan bir kum saati vardır. Bu sırada, dışarıda garip, hava duvarını düşünen Clover, kız kardeşinin sesini duyar ve puslu mesafede bir şey görür. Güneş arka planda ürkütücü bir şekilde batarken, eski erkek arkadaşının şaşkınlığına rağmen tek başına yola çıkar. Until Dawn'ın karakterlerinin kendini koruma içgüdüsü yoktur. Senaristler Gary Dauberman ve Blair Butler, kahramanlarını savaş ya da kaç senaryolarında açıklanamayacak kadar aptal olarak tasvir ediyor. Onlar, tüyler ürpertici eğlence amaçları için her şeyi yanlış yapan ders kitabı gençleri. Bu ses ne? Hadi ayrılalım ve zifiri karanlıkta dolaşalım. Cep telefonu çekmeyen hiçbir yerin ortasında ne ters gidebilir ki? Gore iyi ama yaratıcı değil. Karakterler ilk kez parçalanmanın tadına vardıklarında bile düşüncesizce davranışlar devam ediyor. Başlarının üstünde ampuller belirmeden önce birkaç tur kanlı katliam yaşanması gerekiyor. Aman tanrım, belki de bir arada durup bir hayatta kalma planı yapmalıyız. Bu aydınlanma anının gerçekleşmesi uzun zaman alıyor, bu yüzden yönetmen David Sandberg çetrefilli infazlarla düpedüz yaratıcı olabiliyor. Kan tutkunları patlayan bağırsaklar, kanlı kütükler ve et simidi gibi bükülen vücutlarla çok eğlenecekler. Pratik efektler ekibi vahşi gerçekçilik için bir golf alkışını hak ediyor. Bünyesi zayıf olanlar yanlarında kusmuk torbası getirmeli veya uzak durmalı. Until Dawn'da birkaç ani korkutma sahnesi var ama kendimi korkutucu olması gereken sahnelerde gülerken buldum. Gerçekten korkuyu körükleyecek orijinal hiçbir şey yok. Müzik durduğunda ve oyuncular arkalarında ölümcül bir şey olduğunu anladığında her şey beklendiği gibi oluyor. Zombiler, baltalı katiller ve doğaüstü yaratıklar tamamen sıradan. Hatta her bayat korku kutusunu işaretlemek için araya ürkütücü palyaçolar ve bebekler bile eklenmiş. Sandberg içerik aşırı yüklenmesini küstahça kabul ediyor ama bu akıllıca bir şey yapmanın yerini tutmuyor. Gerçek bir sürpriz beklemeye devam ettim ve hayal kırıklığına uğradım. Until Dawn, kaynak malzemeyi değiştiriyor. Hikayenin merkezindeki iki çift acı verici derecede sıkıcı. İlişki mücadeleleri baştan sona mide bulandırıcı bir şekilde ele alınıyor. Özellikle bir sahne o kadar sinir bozucu ve inanılmaz ki, sanki yapımcılar bunun işkence olduğunu biliyormuş ve daha da sıkılaştırmak istemişler gibi. Hikaye gecenin yorucu tekrarıyla sürünerek ilerlerken amaç başarılmış oluyor. Until Dawn'ın süresi 103 dakika ama çok daha uzun geliyor. Oyunun hikayesini takip etmeme kararı alındı. Bu çok büyük bir hataydı. Çünkü hafızam beni yanıltmıyorsa, oyun ve kelebek etkisi, seçimleri iyi yapılmış ve ilgi çekiciydi. Burada tamamen eksik olan harika bir etkileşimli unsur vardı. Açıkça söyleyeyim, bir uyarlamanın orijinal hikayeyi değiştirmesinde yanlış bir şey yok. Ancak bu yalnızca daha iyiye yönelikse yapılmalı. Film yapımcılarının son taslağa bakıp bunu oyunla karşılaştırıp bir şekilde kendilerininkinin daha üstün olduğunu bulmalarına inanmak zor. Harika bir kaynak materyalleri vardı ve bunu görmezden geldiler. Until Dawn en azından rolüne uygun göründüğü için takdir görüyor. Yapım tasarımı, sinematografi, makyaj ve protez efektleri yetkin bir şekilde yapılmış. Sandberg'in güçlü görseller yaratma konusunda deneyimi var ve paranın nereye harcandığını görebiliyorsunuz. Bu, acıklı senaryoyu ve oyunculuğu kurtarmıyor. Oyunun hayranları mutlu olmayacak. Until Dawn, Screen Gems, PlayStation Productions ve Vertigo Entertainment ve diğerlerinin bir yapımıdır. 25 Nisan'da Sony Pictures tarafından sinemalarda yayınlanacak. Until Dawn filmine 10 üzerinden puanım 6.